Merhaba sevgili öğrenciler, Türkiye'de eğitim almak isteyen sevgili yabancı öğrenciler. Ben Vugar Guluzade. Kendim 2016-2017 senesinde Akdeniz Üniversitesi'ne kabul olduk. 2020'lerde mezun olduk. Ve aynı zamanda kendim US Education Center Yejin diye bir eğitim kurumu kurduk. Danışmanlık şirketi kurduk. Birçok ülkede faaliyetteyiz. Ama gelen öğrencileri en azından danışmanlık için ücret ödemeyen yabancı öğrenciler için sil baştan bir video hazırladık. Videoya müsaitseniz başlayalım. Öncelikle Türkiye'de eğitim. 2016 yılında Türkiye'deki eğitim şimdiki eğitimle daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Daha az üniversite vardı ve daha kaliteli bir eğitim vardı. Ama şimdi bazı üniversiteler hariç Türkiye'de onlarca bir apartman dediğimiz üniversiteler kuruldu ve bazı köy üniversiteler kuruldu. Sevgili öğrenciler, öncelikle hangi üniversite isterseniz seçin. Gelmeden önce üniversitenizin uluslararası sıralamalarını, bu üniversitede olan hoca sayısını, üniversitenin eğitimde katkısı, size destekleyecek kişilerin akademik CV'sini incelemeden bölüm seçmeyiniz. Ve geldiğiniz üniversitede size sağlayacak sosyal desteği de iyice araştırmanız lazım. Yani gittiğiniz zaman eğitim, üniversite eğitimi sizin hayatınızın, 4 yıllık hayatınızın %70'i olsa da %30'u bir kendinizi geliştirebileceğiniz sosyal bir alanınız olması lazım. Bu her üniversitede bulunmuyor ne yazık ki. Onun için üniversite seçmeden önce mutlaka bunu araştırmanız lazım. Ve eğer sorunuz olursa yorum kısmına yazarsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Fiyatlara geldiğimizde Türkiye'de 2016 yılla fark ettiğimizde 2016 ile kıyasladığımızda daha doğrusu şu an eğitim ücreti daha pahalı. Uygun üniversiteler var mı? Var. Ama bizim dönemimizde 2000-3000 TL olan Akdeniz Üniversitesi şu an fiyatları 80, 70, 100 binlerde, hatta 120 binlerde bir eğitim ücreti var. Diğer üniversitede sıkıntı, bu yönde bir sıkıntımız var. Bizim zamanında 200 dolar bulacağımız üniversiteler şimdi 2000 dolardan aşağı yok. Yani şu an 2016 kıyasladığımızda Türkiye'de şu an fiyatlar fantastik bir seviyede yükseldi diyebiliriz. Avrupa sistemi dediğimizde ise Türkiye'nin bazı üniversiteler, yine her üniversite olmasa da 40-50 üniversitesi Avrupa kalitesinde yakın bir eğitim vermekte bu arada. Onun için üniversite seçtiğiniz zaman bir diğer kural da mutlaka mavi diplomanız ve üniversitenizin uluslararası reytinglerde kaçıncı olduğunu araştırmanız lazım. Çünkü yüksek lisans yaptığınız zaman Avrupa'da üniversite kazanmak istiyorsunuz veya burs kazanmak istiyorsanız sizin lisansın hangi üniversitede olduğu biraz önem kazanıyor. Ondan dolayı mutlaka geldiğiniz üniversitenin her şeyini sil baştan araştırmanız şart. Ve iş imkanına geldiğimizde ne yazık ki Türkiye'de yeni gelen öğrencilerin iş imkanları çok da parlak değil zaten. Zaten Türkiye'de artık Türk vatandaşlarının da iş bulması sıkıntılı. İş imkanları daha çok ilk senede garsonluk falan olacak. Ondan sonra kendinizi geliştirdikten sonra mesela ben 2. seneden sonra sigortaya, bazı arkadaşlarım oturumu izni falan gibi durumlarda ilgilendi. Onun için kendinizi geliştirmeye başlayın. Ve 3. sınıftan, 2. sınıftan sonra daha bir ofis işlerine bulabilirsiniz. Ve çok fazla staj yapınız. Ücretsiz de olsa, ücretli de olsa, maaşlı da olsa, maaşsız da olsa staj mutlaka yapınız arkadaşlar. 4 sene üniversite hayatında dil öğrenin, staj yapın, kendinizi geliştirin. Sosyal ortamlara takılın. Sosyal ortamlar dediğim kendinizi inkişaf edebileceğiniz, kendinize bir şey katabileceğiniz şeyler olsun. Üniversitenizde topluluklar olacak. Kendinizi geliştirebileceğiniz topluluklara katılmanız mutlaka. Yani bu üniversitenin 4 yılınızı dolu dolu yaşamanız lazım. Ama bu yaşadığınız zaman 4 sene sonra, üniversite bitirdikten sonra bir iş yerine başvuru yaptığınızda bir şey biliyorum demeniz lazım. En azından en kötü ihtimal kendi işinizi kurmanız lazım. Ben işi kurduğum zaman bir kuruş param yoktu. Şimdi birkaç ülkede ofisimiz var ve binlerce öğrenciye ulaştık. Türkiye'ye peki nasıl gelebilirsiniz? Öncelikle Televizyo'ya gelebilirsiniz. Kaliteli üniversiteler Televizyon ve SAT'la alır. Diplomayla, yani sadece atestatla da üniversite eğitimi alabilirsiniz arkadaşlar. Ankara İdil Beyazıt olsun, 19 Mayıs, Erciyes, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Alanya, Süleyman Demirel gibi güzel üniversitelerde diplomayla eğitim almaktadır. Diplomayla kabul almaktadır, daha doğrusu düzeltelim. Yüksek lisanslar da yine sınavsız, hiçbir ALES sınavı olmadan siz kolay bir şekilde üniversiteye gelebilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'de iki tür üniversite var. Devlet Üniversitesi ve Vakıf Üniversitesi. Vakıf Üniversitesi'nden çok fazla korkmayın. Özel üniversitede çok fazla korkmayın. Bazı özel arkadaşlar video sıkıntısı yaşadık. Bunu ikinci kısmını diye paylaşayım.
Bazı özel üniversiteler bazı devlet üniversitelerinden çok daha iyidir. Onun için özel üniversiteden korkmayın ama şöyle bir durum var. Özel üniversiteler içinde fantastik bir danışmanlık ücreti ödemeyin. Bana göre hiç ödemeyin. Hatta mesela ben tüm yabancı öğrenciler için hangi ülke olursa olsun fark etmez. Diploma, transkriptiniz ve pasaportunuz varsa biz mesela tüm yabancı öğrenciler için hangi ülke olursa olsun fark etmez. Aşağıda telefon numaramız var zaten. Yazdığınız zaman biz zaten sizin yerine ücretsiz başvuru yapıp kabul yaparız. Kabul alırız. Yani onun için de boş boşuna kimse ücret ödemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi Bilkent, Sabancı, Koç gibi, Medipol gibi, Beykent gibi kaliteli üniversiteler çoğu devlet üniversitesinden şu an durumda daha iyi. Hatta şu an akademik kadro olarak artık özel üniversiteler birçoğu devlet üniversitelerine geçti. Ona da ister özel olsun ister devlet üniversitesi olsun en iyisini seçmeye çalıştınız bu arada ve iyi araştırdınız. Özel üniversitelerde eğitim ücreti artık Türkiye'de ne yazık ki devlet üniversitelerinin fantastik bir fiyat artımı olduğu için harç ücretlerinde özel üniversite artık çok daha uygun. Şu an 2500 dolara siz İstanbul'da okuyabilirsiniz veya 10.000 dolara tıp okuyabilirsiniz. Ki zaten İstanbul, Ankara gibi üniversitelerin eğitim tıp fiyatı 14-15 bin dolar. Ama mesela özel üniversite daha uygun şu an. Ondan dolayı ister özel olsun ister devlet olsun iyi araştırmanız lazım. Ne sorunuz da olursa dediğim gibi alttan yazarsınız biz size direkt cevaplandırırız yorumlar kısmından. Sonrasında dediğim gibi yurt ve ev kısımlarına geldiğimizde de yurtları iyi araştırmanız lazım. Tekrar olmasın. Mutlaka iyi araştırmanız lazım. Çok fazla cemaat yurdu veya bazı yurtlara çok uğraşmayın. Benim tavsiyem iyi araştırıp aynı bölümde olmasa da aynı üniversiteden kendinize uygun, maddi manevi kendinize uygun arkadaşlarla eve çıkmanızdır. Bu sizin için daha uygun olacaktır. Gittiğinizde iş adaptasyon sıkıntısı yaşayacaksınız arkadaşlar. İş gittiğiniz gün arkadaş edinmeye acele etmeyiniz. Emin olun birkaç ayda bulduğunuz arkadaşların tamamı sahte arkadaşlık olacak. Ondan sonra birkaç ay kendi limanınızda takılın. Çoğu arkadaş bulayım havasına girmeyin. Çünkü ilk etapta hatalar yapabilirsiniz bu kısımda. Onun için üniversiteye başladığınız zaman da bölümünüzde acele olarak arkadaş bulayım havasına girmeyin. Zaten birkaç ay geçtikten sonra size uygun olan zaten sizin yanınızda olacak, emin olabilirsiniz. Zorluklar nedir? Adaptasyon sıkıntısı yaşarsınız olacak, dil sıkıntısı olacak. Birinci sınıf en zor sınıftır arkadaşlar. Birinci sınıfta korkmazsanız, birinci sınıfta çok fazla kütüphanede sabahlayacaksınız. Birinci sınıfı başarabilirsiniz. Birinci sınıfta dayanabilirseniz zaten üniversitenin gerisi çok basit olacak. Sınıfta kalma, uzatma durumu yaşamayacaksınız. Arkadaşlar bir de bunu söyleyeyim. Eğlenmek güzel şeydir. Eğlenin, partilerdir, mesela konserlerde falan hepsine katılın ona bir şey demiyorum ama mutlaka üniversitede geçtiğiniz dersleri not alınız, günlük şekilde not alın. Ve mutlaka üniversite derse erkenden gidiniz, hocadan sonra gitmeyiniz. Bu artı bir puan olarak size yazılacaktır. Ders notlarınızı alın ve günlük o ders notlarınızı okuyunuz arkadaşlar. Sınava 10 gün kala, bir hafta kala derslere başlamayın. Bu üniversitesi 5-6 yıla patlar. Ben ne yapardım? Giderdim, herkesten önce gider sınıfımda otururdum. Notlarımı alırdım, eve gelirdim. YouTube'dan da kütüphane veya YouTube'da çalışırdım. Sonra ders notlarını yapardım. Hatta bazen yasak olsa da hocanın ses kaydını alırdık. Ve o şekilde ben sınavlara çok basit verirdim. Hiç bütte de kalmazdım. Hiç kaldığım da olmadı. Dersten kaldığım da hiç olmadı 4 senede. Çok rahat geçtim. Şimdi öğrencime aynısını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yanlış üniversite seçimine katınız. Dil bilmeden gelmeyiniz arkadaşlar. Tömer derslerinizi, İngilizce derslerinizi mutlaka şimdiden alınız. Dili sıfır dil bilgisiyle gelmeyin, yıpranırsınız. Bazı kurumlar size şey diyecek, gel ben sana sınavı halledeceğim, birinci sınıfa başla. Sizi birinci sınıfa başlatırlar ama o sınıfı bitiremezsiniz arkadaşlar. Dili şimdiden başlayın, en az bir sene önceden Türkiye'de başlamaya emin olun. Ve dile başlayın. Dile başladıktan sonra da artık yavaştan alıştırmalar yaparak, üniversite araştırınız, ne bileyim gittiğiniz bölgeyi araştırınız, insanlarını araştırınız. Ondan sonra zaten adım adım gelecek. Bundan sonraki videolarda tek tek konuşacağız anlattıklarımızı. Üniversiteleri inceleyeceğiz. İster Türkiye olsun, ister yurt dışı olsun. Ben dediğim gibi Vugar Guluzade, Akdeniz mezunuyum. Kendim şimdiye kadar binlerce öğrencinin danışmanlığını yaptım. YouTube'da da artık sizler için ücretsiz danışmanlık yapacağız. Birçok ülkede ofislerimiz var. Ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz. Ve çok kolay bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda 4 tane numaramı yazacağım. Numaranın tamamına kendim bakıyorum. Gez bakarım ama mutlaka bakacağım hep herkesin sorularına. Ne sorunuz olursa da kolaylıkla yazabilirsiniz. Herkese teşekkürler, sağ olun.